Stranger Things ile ilgili yaptığım şimdiye kadar çıkan tüm teaserları ve fragmanları kapsayan kaçırdığınız detaylar ve teoriler videosundan sonra geçtiğimiz günlerde 4. sezondan bir fragman daha geldi. Stranger Things 4, resmi fragman başlığı altında yayınlanan fragmandaki önemli anlardan ve kaçırmış olduğunuz detaylardan bahsedeceğim. Fragman 3. sezonun nasıl bittiğine dair bir hatırlatmayla açılıyor. Starcourt alışveriş merkezinin altındaki Rus laboratuvarında Upside Down'a yeni bir portal açması amaçlanan makinenin kalıntılarını görüyoruz. Ve diğer tanıtımlardan da aşina olduğumuz saat ile devam ediyor fragman. Bu saatin sezonun önemli bir parçası olduğu kesin diyebiliriz. Sonrasında Max'in Billy'nin mezarında oturup ona yazdığı mektubu okuduğunu görüyoruz. Ekibin diğer üyeleri daha çok inekçe işlerle uğraşırken Lucas Hawkins basketbol takımında oynuyor. Mike ve Dustin de onu destekliyorlar. Mike'ın tişörtünde Hellfire Club yazıyor. Bu isim X-Men çizgi romanlarında görünen süper kötüler ekibine bir gönderme olsa da aslında Mike'ın içinde bulunduğu Hawkins Lisesi'nin Dungeons and Dragons kulübünün adı. Aynı zamanda sezonun ilk bölümünün de başlığı. Fragmanın bir sonraki sahnesinde Max Upside Down'dan bir yansıma gibi görünen duvara saplanmış bir saat görüyor ve harika bir şarkı eşliğinde muhteşem bir geçişle Hopper'ı görüyoruz. Dizi bu sezonda yine şarkıları çok iyi kullanacak gibi duruyor. Yine diğer tanıtımlardan bildiğimiz Krill House'u ve güçlerini kaybetmesine rağmen hala tehdit olarak görünen ve tutuklanan Eleven'ı görüyoruz. Aynı zamanda Eleven'dan yardım isteyen bir savaş geliyor ve bu savaşı sensiz kazanamayız diyen Dr. Owens'ı. Eleven'ın güçlerini tekrar kazanmasını görmek çok güzel olacak. Sezon tanıtımlarından ve Duffer kardeşlerin verdiği demeçlerinden de bu sezon Upside Down'u en fazla gördüğümüz sezon olacak. Sonrasında adeta eski Roma arenasında gladyatörlerin aslanların önüne atıldığı gibi bir sahne görüyoruz. Hopper ve birkaç mahkum büyük bir Demogorgon'a karşı. Daha çok flashback sahneleriyle birlikte bu sezon Eleven hakkında daha fazla şey öğreneceğiz gibi de duruyor. Ve fragmanın en çok konuşulan sahnesi. Max Billy'nin mezarının üzerinde uçuyor. Bu sahnede Billy'nin mezar taşındaki isim değişikliğini fark etmişsinizdir. İlk sahnede Billy yazarken bu sahnede William yazıyor. Ama bu herhangi bir kurgu hatası değil. Çünkü Billy'nin dizideki tam adı zaten William. Ama iki sahnede ayrı isimlerin olmasını dizide açıklarlar diye düşünüyorum. Sahnelerden biri rüya sekansı olabilir mesela. Uçma sahnesinin rüya sekansı olma olasılığı fazla. Ama rüya sekansı olamayacak kadar net gözüküyor. Dustin, Lucas ve Steve'in şaşkınlık içinde verdiği tepkiler de aynı şekilde. Eğer bu bir rüya değilse Eleven'ın güçleri bir şekilde Max'e geçmiş olabilir mi? Ya da alternatif bir mezar taşı da olduğuna göre Max'in güçlere sahip olduğu paralel bir evren anlamına gelebilir mi? Bunu Max'e başka biri de yapıyor olabilir. Mesela Vecna. Son sahnede ise sezonun yeni kötü adamına yani Vecna'ya ilk bakışı atıyoruz. Şimdiye kadar gördüğümüz tüm kötü karakterlerin görünüşleri her ne kadar farklı olsa da isimleri ve çoğu özellikleri ekibin sürekli oynadığı kutu oyunu Dungeons and Dragons'tan bildiğimiz gibi. Demogorgon ve Mind Flayer'dan sonra Vecna da oradan ve evrendeki en büyük kötü adamlardan biri olarak kabul ediliyor. Vecna'nın aynı zamanda Max ile bir bağlantısı olacak gibi geliyor bana. Vecna oyunda ayrıca cesetlere sahip olabilme yeteneğine de sahip. Max'i manipüle etmek için Billy'nin insan vücudunun benzerliğini kullanıyor da olabilir. Bir başka detay da Max'in yer aldığı Stranger Things 4 posterinde Max arkasını dönüp kameraya bakan tek karakter. Aynı şey Mind Flayer ile ilgili sorunları sezebilen Eleven ve Will'in yer aldığı Stranger Things 3 posterinde de yaşanmıştı. Max kesinlikle bir şekilde Vecna ile bağlantılı olacak bence. Vecna'nın gözüktüğü sahnede Billy'nin 3. sezondaki ölüm sahnesine yapılan görsel gönderme de oldukça çarpıcıydı. Ve Reddit'te bir hayranın yakaladığına göre fragmanın şu dakikasında anlık bir şekilde bu gizli görüntü görünüyor. Ve fragmanın bu dakikalarına atıfta bulunuyor. Anlık gözüküyor ve yakalamak için en yavaşta oynatmak gerekiyor videoyu. Atıfta bulunduğu dakikalarda ise bu görüntüler var. Ama görüntüdeki beyaz boşlukları dakikalarına göre diğer görüntülerle birleştirdiğimizde ise gizli bir mesaj çıkıyor ortaya. Yeni kötü adamın adının Vecna olduğunu biliyoruz ama belki de kendine Cehennem Efendisi diyordur. Hep birlikte göreceğiz. Bu fragmanla birlikte diziye daha da gazlandım gerçekten. Harika bir fragmandı. Çok kısa bir zaman kaldı ve artık yeni sezonu daha da merakla bekliyorum. Ve bir an önce izlemeyi diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Gününüz güzel geçsin. Hoşçakalın.